Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Guan Yu hakkında konuşuyor olacağız. A'dan Z'ye komutan rehberi serimizde devam ediyoruz tüm hızıyla. Guan Yu hakkında becerilerinden, yetenek ağaçlarından, neleri tercih etmeniz gerektiğinden, alandaki etkisinden, komutan kombinasyonlarından bahsediyor olacağız. Elimizden geldiğince komutana dair her şeye değinmeye çalışıyor olacağız. Hızlıca başlıyorum ilk becerisiyle. İlk becerisi 2000 hasar faktörüne sahip, ikinci komutanken de 1000 hasar faktörüne sahip bir beceri. 3 tane düşmana yelpaze şeklinde bir alanda doğrudan hasar veriyor. %15 hasar kaybı yaşıyor her eklenen düşman nedeniyle. Ama 3 tane düşman olduğu için, yani diğer 5 hasar verdiği sayısı 5 olan komutanlara göre çok fazla hasar kaybı yaşamıyor. Aynı zamanda çok bozuk bir hasar olduğundan dolayı siz o düşman eklense dahi çok fazla böyle ya bu komutan vurmuyor hissiyatına kapılmıyorsunuz. Çünkü gerçekten çok yüksek hasar var. Guan Yu için şunu diyebiliriz. Piyadenin Cengiz Hanı. Gerçekten çok bozuk hasara sahip olan bir komutan. Onun dışında yaptığı başka bir şey daha var. Sustur etkisi. Yani 3 saniye boyunca etkin becerinizi kullandıktan sonra 1000 öfkeyle kullanıyorsunuz. Kullandıktan sonra hedefinizde olan hasarınızı yiyen 3 tane düşman 3 saniye boyunca susturuyor. Susturuda şuradan bakabilirsiniz. Etkin becerilerinin kullanılmamasını sağlıyor. Yani karşınızdaki düşmanlar size o an öfkesi de olsa dahi becerilerini kullanamıyor. Size veya dost kıtalara. Hedefinizde olanlar. İkinci becerisiyle devam edelim. İkinci becerisi rally becerisi. Yani herhangi bir yere rally açtığınız takdirde devreye giriyor. Normal saldırı hasarınızı %15 arttırıyor. %10 ihtimalle de 3 saniye boyunca saldırı azaltma kazanıyorsunuz vurduğunuz yere. Rally becerisi işte gidiyorsunuz garnizona vuruyorsunuz. Garnizonda çok yüksek hasarlar çıkartan bir birim varsa %30 daha az hasar alıyorsunuz. %10 yazdığına bakmayın. Yani mesela Alex'in de ikinci becerisinde %10 yazıyor ama çok sık tetikleniyor ve çok sık hasar atıyor Alex. O yüzden kafanıza takılmasın. Rally açtığınızda yine bu çalışıyor olacak. Hadi şuna değinelim. Guan Yu'nun rally açma durumuna değinelim biraz. Şimdi Guan Yu rally açtığında çok böyle kullanamıyorsunuz. Çok fazla işlevsel olmuyor. Bunun sebebi ralliler sıvarmlanabiliyor. Guan Yu rallisi de sıvarmlanabiliyor. Bu anlamda sıkıntı oluyor. Ama Atilla Takeda'nın rallisinin meta olmasının en temel sebebi sıvarmlanamıyor olması. Çünkü sıvarmlanan ordulara çok fazla ağır yaralı verdiği için caydırıcı oluyor bu anlamda. Ama Guan Yu'da böyle bir etki yok veya Guan Yu'nun yanında kullanacağınız diğer komutanlarla da bu kadar Atilla Takeda seviyesinde yüksek bir sıvamlanamama veya hastane doldurma etkisi alamadığınız için Guan Yu rallilerini çok fazla alan savaşlarında falan görmüyorsunuz. Tabii ki Ark of Osiris'te görüyorsunuz. Bunun sebebi de Ark of Osiris'te hastaneye dair çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hastanede askerinizin ölmesi gibi bir şey söz konusu olmuyor. O anlamda sıkıntı olmadığı için Ark of Osiris maçlarında kullanabileceksiniz. Ben de ona yönelik yetenek ağaçları hazırladım. Sizlerle paylaşıyor olacağım. İlk becerisinden de bir şey daha bahsedelim. İlk becerisi sizin nerelerde işinize yarıyor? Bundan bahsedelim. Hemen geçmiş olmayalım. İlk becerisi mesela Osiris maçlarında alan savaşında, yani ortada arka ele geçirme savaşında sizin gerçekten çok ciddi ihtiyaç duyacağınız bir komutan ve beceri. Çünkü 3 tane düşmana o alan savaşında herkes birbirine hınca hınç vururken 3 tane düşmana 3 saniye boyunca sustur uygulamanız, onların becerilerini kapatmanız, alan savaşında üstünlük kazanmanız adına çok büyük etkiler yaratıyor. Bu anlamda Guan Yu mid lane savaşlarının vazgeçilmezi. Mid lane'de başka hangi komutanlardan, yani orta koridorda Ark savaşında hangi komutanlardan daha hani işlevsel Guan gibi fayda alabilirsiniz derseniz onlara da değinmiş olalım bu videoda. Şimdi Alex'in kalkanı çok iş yapar. Ethelfield'ın debuff'ı çok iş yapar. Tabii ki Ethelfield'ı ikinci komutan olarak işte gerek Konstantin gerek de Saladin'in arkasına saklayabilirsiniz. Aynı şekilde Jeanne d'Arc'ın buff'ı çok iş yapar. William'ın öfke yenilemesi var dostlar. Etrafındaki dost kıtaların öfkesini yeniliyor. O da çok iş yapıyor. Aynı zamanda Alex'in yine aldıkları hasarı arttırması etkisi de ustalık becerisi açıldıktan sonra mid lane savaşlarının veya kalabalık alan savaşlarının, bu saydığımız her şey her türlü işinize yarayacak etkiler. Bunlar alanı kazanmanız açısından kıymetli özellikler. Mulan'da da bir buff var. Mulan'daki buff Jeanne d'Arc'ın buff'ına göre düşük bir buff olduğu için mümkün olduğunca daha fazla Jeanne d'Arc'a alanda sahip olursanız Mulan'a çok fazla aman aman ihtiyacınız kalmıyor. Çünkü Mulan'ın verdiği buff'ın raporsal testlerine baktığınızda çok olağanüstü bir fark yaratmıyor. Ama Jeanne d'Arc gerçekten çok ciddi farklar yaratıyor diyelim ve 3. becerisiyle devam edelim. Şu konuyu çok fazla dağıttık, kusura bakmayın. Piyade saldırı bonusu veriyor. 3. becerisi %30. İntikal hızı bonusu var %15. Aynı zamanda savaştan ayrıldığınızda hafif yaralı birimlerinizi 1000 iyileştirme faktörüyle iyileştirebiliyorsunuz. Şimdi savaştan ayrılma durumunda iyileştirme yapıyorsunuz. Bu çok fazla ralliler için çok bir şey ifade etmiyor. Yani en fazla ne olur? Rally'yi kazandıktan sonra rally'yi açan Guan Yu kendisini iyileştirir. Ama
Alanda savaşırken de Guan Yu piyade olduğu için ve piyade en yavaş birim olduğu için de yine geri çekilirken sizi bırakmaları çok zor oluyor ve siz geri çekilmeye başladığınızda zaten onlara doğru düzgün hasar veremediğiniz için sizi bir türlü bırakmıyorlar ve yapacağınız iyileştirme çok bir şey ifade etmemiş oluyor. Savaşa devam edebilecek durumda bırakmayabiliyorlar sizi. Ama yine de hani güzel pozisyon alırsanız yapacağınız iyileştirmeyle bir tık daha alanda durabilirsiniz. Ama bu becerisi yine de 4. becerisi kadar önemli değil. Dostlar, gelelim 4. becerisine. 4. becerisinde ilk beceriniz devreye girdiğinde, yani etkin becerinizle hasarınızı attığınızda bir hedefe isabet ettiğinde %50 ihtimalle 1000 hasar veriyorsunuz. Eğer ilk beceriniz yelpaze şeklindeki alanda birden fazla hedefe isabet ettiği takdirde de siz 1400 hasar veriyor olacaksınız. Bu ne için var? Bu şunun için var. İlk beceriniz fazla düşman hasar verdiği takdirde %15 hasar düşüşü yaşıyordu ya. Onu oyun diyor ki öyle bir şey yaşadıysan ben senin hasarını buradan takviye ediyorum diyor. O anlamda işte çok fazla hedefe vurduysa ilk beceriniz 1400 hasar faktörlü olarak ek hasar veriyorsunuz. %50 ihtimalle veriyor olmanız aslında yüksek bir şey. Atilla Takeda'da da Atilla'nın 4. becerisinde %50 ihtimalle yine düz normal hasarların artışını veren bir özellik vardı dostlar, biliyorsunuz. Onu %25'e çektiler, nerflediler. Oran çok yüksek olduğu için, çok ciddi hasarlar verdiği için. Bunda da benzer bir durum söz konusu ama bu %50'de kaldı, düşürülmedi. Bunun sebebi de Guan Yu'nun hasarı yüksek olmasına rağmen çok kırılgan bir komutan olmasından kaynaklı olarak Guan Yu'yu bu anlamda dengelemeye gitmiyorlar. Zaten Guan Yu'nun ustalık becerisine geldiğimizde de şöyle bir durum söz konusu. Guan Yu ile beraber Leonidas çıkardılar, biliyorsunuz. Kalkan kazandığında 3 saniye boyunca %15 beceri hasarı kazanıyorsunuz. Şimdi Leonidas'ın beceri hasarı sağlayacak kalkanı ne zaman devreye girmeye başlıyor? %50 canın altına düştükten sonra devreye girmeye başlıyor. Guan Leonidas ikilisinde kalkandan çok fazla etkileşim yaşama durumu oluyor mu? Olmuyor. Şimdi Guan'ın Leonidas'la şöyle bir garanti durumu var. Şimdi Leonidas'ın kalkanı 4. becerisinden geliyor ve ihtimale binaen tetiklendiği için Guan'ın beceri hasarını direkt alıp ilk becerisini kullandığında kullanmasına neden oluyor. Ama %50'nin altına düştüğünde devreye giriyor olmasından dolayı da bu bozuk hasarını bir miktar dengelemiş oluyorlar. Çünkü öyle bir şey yaptıkları takdirde şey olacaktı, yani sürekli kalkan alıp sürekli vuruyor olduğundan dolayı hasarı gerçekten çok yüksek noktaya çıkacaktı. Zaten Leonidas'ın verdiği şeylerle birlikte tanklık düzeyi de arttığı için hani iyice bozulmasın istemişler, böyle yapmışlar. Ama yine de alanda savaşırken 4 kıta, 3 kıta, 2 kıta fark etmez. Yanında bir Alex varsa siz savaşırken ve Alex siz becerinizi atmadan size kalkan atarsa ustalık beceriniz devreye giriyor. Ustalık becerisi de 3 saniye boyunca %15 beceri hasar kazanmanıza ve bir yerden çıktığınızda, bu kaynak noktası da olabilir, şehrinizde olabilir, ayrıldığınızda 3 saniye boyunca intikal hızınızı %100 arttırıyor. Piyade için akmasa da damlar bir durum. Yani biri sizi kovalarken kaynak noktalarından gir çık yapa yapa rahatlıkla konudan uzaklaşabiliyorsunuz. Eğer kaynak noktası yoksa da Allah sabır versin diyorum. Evet, devam edelim. Guan Yu'nun becerilerinden bahsettik. Becerilerinden sonra Guan Yu ile ilgili neyden bahsedebiliriz? Şimdi Guan Yu rallisi denince akla ne geliyor? Guan Yu'nun arkasında kullanılan Alex geliyor. Alex'in aklımıza gelmesinin sebebi, şimdi Alex'in ustalık becerisinden uygulamış olduğu bir düşman kıtanın aldığı hasarı arttırma bonusu var. Bu birinci çinko. İkinci çinko, Alex'in kalkanı sahip olduğunda savunma kazanması ve Guan Yu'nun tanklık düzeyi anlamında kırılganlığını bir miktar azaltması. Kalkan yokken de saldırı bonusunun %40 vermesi, çok yüksek saldırı hasarına sahip olmasından kaynaklı olarak çok güzel işler yapmasını sağlıyor. Diğer bir yandan da intikal hızı bonusu da çok yüksek olduğu için %30 buradan geliyor. Piyade saldırı bonusu yine burada var. Çok bozuk etkiler yaratabiliyor. Aynı zamanda ek hasar faktörü Guan'da da var. Guan'ın yetenek ağacında da çoğunlukla ek hasar faktörünün olduğu kısım tercih edildiği için Guan İskender'in verdiği hasar daha da muazzam hale geliyor. Aynı zamanda işte bahsettiğimiz şeylerden bir tanesi de kalkan etkisine sahip olduğunuzda rapor sonucunda verdiğiniz hastane miktarı, yani hastanenize düşen asker miktarı kalkan etkileri nedeniyle biraz daha az oluyor. Bu nedenlerden ötürü Guan'ı Alex ile birlikte görüyoruz. Ama Guan nelerle başka kullanılabilir? Alex'iniz yoksa Martel'le kullanabilirsiniz. Martel'iniz 5-5-1-1 ise kullanabilirsiniz. Martel'iniz 5-5-1-5 ise, ki öyle olan insan çok fazla gördüm, çok şanslılar, yine kullanabilirsiniz. Martel'iniz full ise gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Deli gibi intikal hızı da kazanıyorsunuz. Ondan sonra başka nerede görebiliriz? Hiç böyle doğru düzgün komutanınız yok. Başka birimdiniz Guan Yu'yu 5-1-1-1 iken
3. KVK'ya ilk geldiği dönemde çok yüksek verim alınıyor. O yüzden de insanlar çarktan çevirip Guan Yu 60'a atıp 5-1-1-1 haliyle hem kanyonda hem de o dönemde iş yapabildiği için gerek YSG ile gerek de arkasında Santuz'u ile kullanma yoluna gidiyorlar. Ben de bir önceki KVK'da, şu anki KVK'mda değil de bir önceki KVK'da bunu yaptım. Ve gerçekten çok yüksek verim aldım. Sonrasında insanlar Guan Yu'yu tanımaya başladıkça ve alanda yaptıkları bu susturma etkisi vesaire gibi şeylerin farkına vardıkça bunun farkındalığıyla birlikte odaklarını size çevirmeye başlıyorlar. Odak almaya başladığınız takdirde de bu alanda bir miktar sizi tanklaştıracak komutanlara ihtiyaç duyuyorsunuz. O anlamda da oyunun beraberinde getirmiş olduğu Leonidas'a ihtiyaç duymaya başlıyorsunuz çünkü. Şimdi dostlar, Leonidas size ikinci becerisinden birincisi %30 savunma sağlıyor. Öfke doldurma hızınızı %15 arttırdığı için sürekli deli gibi hayvan gibi hasarınız varken hayvan gibi hasar atmaya devam etmenizi sağlıyor. Aynı zamanda sağlık bonusunuzu %30 beceri attıkça arttırıyor. Bir de bir etkileşimi daha var. Şimdi siz rally açtığınızda yine Leonidas'la rally açabiliyorsunuz bu arada. Leonidas'la rally açmanız neden işe yarıyor? Bundan da bahsedelim. Alex'te daha çok görüyorsunuz ama bu Leonidas'ın çok fazla fulllenebilmesi durumu olmadığı için veya free to play hesapların veya az para harcayan hesapların Leonidas'a daha az yatırım yapmasından kaynaklı olarak bunu görüyorsunuz. Ama para harcayan insanlar Leonidas'ı da fullüyor ve Leonidas'la da rallisi güzel oluyor. Bundan bahsedelim. Şimdi susturma etkisi devreye girdiğinde bu size ne veriyor? %50 hasar artışı veriyor. %50 daha fazla vuruyorsunuz. %50 hasar artışı aynı zamanda saldırı azaltma etkilerine maruz kalmışsa da devreye giriyor rakibinizin. Guan'ın ikinci becerisini hatırlayalım dostlar. Beraber etkileşime giren bir beceri daha. Guan'ın ikinci becerisine gidemedik hala. Guan'ın ikinci becerisinde ne diyordu? Saldırı azaltma. %10 ihtimalle saldırı azaltma uygular. Yani ilk becerinizi attınız ama ilk becerinizi attıktan sonra Leonidas'tan aldığınız bu susturma etkisinden sonraki %50 hasar şeyi geçti. Ama buradan saldırı azaltma attınız, yine bununla beraber sürüyor olacak. Leonidas'tan gelen buff'ınız sürüyor olacak ve %50 hasar fazladan vermeniz yine sizin işinize yarıyor olacak. Dediğim gibi çok fazla tanklık yönü olmayan bir komutan olduğu için Leonidas'tan aldığı %30 sağlık, %30 savunma bonusları gerçekten çok ciddi oranda işine yarıyor. Yine Leonidas'ın %50'nin altına düşünce devreye giriyor. Üzülerek söylüyoruz bunu ama kalkanı da yine işinize yarıyor. Neden işinize yarıyor? Çünkü %50'nin altına düştüğünüzde savaşta kalmaya devam ettiğiniz takdirde veya savaşta kalmaya devam etmek zorunda kaldığınız takdirde aldığınız kalkanlar aslında sizin için önemli. Neden önemli? Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi aldığınız kalkanlar sizin vereceğiniz ağır yaralı miktarından törpülüyor. Ağır yaralı miktarınızı azaltıyor olması da her zaman işinize gelecektir. Hastaneye düşen askerleriniz anlamında. Çünkü %50'nin altına düşünce daha fazla ağır yaralı vermeye başlıyorsunuz. Yine Leonidas'ın beraber uyumlu çalıştığı bir becerisi daha var burada. Leonidas videosunda değinmek daha iyi olurdu ama burada işte hasar faktörü stekliyor. Hasar bonusu stekliyor. Hasar bonusu demek şu demek. Karşı saldırı, normal saldırı ve beceri hasarına yönelik bir hasar bonusu sağlıyor olması. Şimdi burada %10 yazıyor ama bu etki 4 kez birikebilir diyor. Yani 4 kez birikmesi takdirde %25 ihtimalle tetikleniyor. %10 4 kez birikince ne oluyor? %40 yapıyor. Bu da 5 saniye boyunca süren bir %40 hasar veriyor size. Bu da hasarınızı gerçekten psikopat derecede noktalara çıkartıyor. Leonidas'ın ustalık becerisi işte alanda sonsuza kadar kaldıysanız işinize yarayacak bir özellik. Hani çok böyle %50'nin altına düştüm, %50'ye geldim, kıtamı yenilemek istemiyorum diyen bir oyuncuysanız Leonidas'la Guan Yu'yu kullanmak ve Leonidas'ın da ustalık becerisini açmış olmak yine sizin işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında Guan Yu'yu mor komutanlardan Santuz'uyla da kullanabilirsiniz, Mundeok'la da kullanabilirsiniz ama varsa zaten Alex'le, Martel'le veya Leonidas'la kullanmanız daha uygun olacaktır. Eğer açık alan savaşına çıkıyorsanız tekrar değinelim buna. İskender'in aynı kıtada olmasındansa yanınızdaki diğer ikinci kıtanızda olması sizin için daha iyi olabilir. Çünkü İskender'in attığı kalkanı kazandığınız takdirde ustalık beceriniz devreye girecek ve %15 hasar bonusu kazanarak becerinizi atacaksınız. Tabi şans ihtimali, yani siz Guan'la daha hızlı beceri atarsınız, İskender'in kalkanı denk gelmez. O da size yaramayabilir ama alan içerisinde beceri hasarını arttırma şansınızı da arttırmış olacaksınız. Guan Yu başka neyle kullanılıyor ondan da bahsedelim. Bir komutan daha var, Mehmet'le kullanılıyor. Benim Mehmet'im çok kötü durumda çünkü oyuna ilk başladığımda altın anahtardan direkt elde ettiğim için ben hiç bilmediğim zamanlarda bunu açmıştım, o yüzden kötü durumda. 5-5
1-1 durumda olan Mehmet'le Kanyon'da ikinci komutan olarak Guanyu'nun arkasında görüyoruz Mehmet'i ve güzel işler yapıyor. Alanda da yine görebiliyoruz. Komutan kombinasyonunda Leonidas kasmamış olanlar, Alexis'ini ve Martin'li başka kombinasyonlarda daha fazla kıtayla çıkmak için kullanan arkadaşların yine bu şekilde kullandığını görüyoruz. Mehmet'in aynı zamanda kıta kapasitesi bonusu sayesinde Guanyu'nun verecek olduğu hasarda psikopat düzeye çıkartabildiğini de söylemiş olalım. Başka neyden bahsedecektik? Yetenek ağacından bahsedecektik dostlar. Yetenek ağacından bahsedelim o zaman. Şimdi dostlar, bu ağaç neyin ağacı ondan bahsedelim. Bu ağaç açık alanda kullanmanız gereken bir ağaç. İntikal hızı ile ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız, alanda pozisyon almakta zorlanıyorsanız ve telefonunuz kasmıyor, intikal hızını kullanarak çok rahat pozisyon alabileceğiniz bir pozisyondaysanız, intikal hızı biraz daha verdiği için bu ağacı kullanmanızı öneririm. Bu arada şurayı aldıktan sonra şuraya da verebilirsiniz. Çünkü yetenek ağaçlarından veya becerilerden almış olduğunuz saldırı bonusları aynı zamanda karşı saldırı hasarınızı da arttırıyor. Bu şekilde bir open field ağacı. İkinci open field ağacı, yani açık alan savaşı ağacı da bu. Bu ağacın temel dinamiği nedir? İntikal hızı istemiyorsunuz. Pozisyon almayla ilgili sıkıntılarınız var veya intikal hızına dair bir bezginliğiniz yok. Piyade kıtası kullanırken böyle intikal hızı yürümüyor diye ağlamıyorsunuz. O anlamda ne yapıyorsunuz? Bu ağacı yapıyorsunuz. Burada ne var? Guanyu'nun 4. becerisindeki ek hasar pekiştirme var. %6 onun hasarını arttırma var. Çok yüksek hasarlara çıkabilmenizi sağlıyor. Yine beceri hasarı çok bozuk olduğu için ona destek veren bir tercih var burada. Bu şekilde bir ağaç. Şuradan rally ağacına geçelim. Şimdi dostlar, rally ağacında gördüğünüz üzere 7 tane puan verilmemiş. Şimdi bu 7 tane puan neye bağlı olarak değişecek? Şimdi bu müstahkem mevkilere fazla vurma muhabbetinden dolayı burayı almanız önemli, elzem bir durum. Yine burası tanklık düzeyi düşük olan bir komutan kullandığınız için hayati öneme sahip. Burası da aynı şekilde. Öfke yenilemede zaten beceri komutanı olduğunuz için size muhtaç olduğunuz bir özellik. Yine buradan beceri hasarınızı arttırıyorsunuz. Bunları alma sebebimiz öfkemizi yapmak. Şurayı vermeyi unutmuşuz. 5 tane elimizde bir şey kalıyor. Yetenek ağacında puan kalıyor. Videoya girmeden önce bunu yaptım, bıraktım şimdi. Buradaki tercih noktanız neye göre olacak? Şimdi Ark of Osiris maçındasınız. Yapıları bazen Saladin YSG ile Saladin Takeda ile vesaireyle erken ele geçirip savunmaya yoluna gidebiliyorlar. O noktada süvari ile savunma yapan bir yapı durumu varsa, karşıda böyle bir tercih durumu varsa burayı tercih edebilirsiniz. Yani süvari olan bir yere rally açıyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Ama Ark of Osiris maçında öyle bir şeyle karşılaşmadınız. Garnizon normal, gayet her şey yolundaysa ne yapmanız gerekiyor? Şimdi dostlar, o zaman buradan alınan beceri hasarını düşürüyorsunuz. Sonra şuradan bir %0.5 saldırıyı alıyorsunuz. Çünkü yetenek ağacından ne demiştik? Aldığınız saldırı seviyesi hem karşı saldırı hasarınızı hem de normal saldırı hasarınızı arttırıyor. Son kalan yetenek puanını neye göre tercih edeceksiniz? Şimdi ikinci kullandığınız komutanın beceri hasar düzeyi var mı, ne alemde, onu bir düşüneceksiniz. Bir de rally'nin sıvarlanma gibi bir durumu da söz konusu olabilir. Bu sizin tercihinize kalmış bir durum. Yani bunu ben denemediğim için 2 tane seçenek sunuyorum size. Ya buradan 0.5 sağlık alın ya da buradan gidin %2 beceri hasarınızı arttırma yoluna. Hatta bir seçenek daha sunabiliriz size. Buradan savunma %1 de alabilirsiniz. Bunu denemediğim için, yani ben işte %0.5 sağlık alıp bir raporla bakmadığım için veya işte %2 becerisini arttırıp bir raporla bakmadığım için size herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Ama ben bir rally açıyorsam karşı tarafı hızlı bir şekilde eritme derdinde olurum ve bu anlamda etkin beceri hasarını tercih ederim. Yine sağlık neye göre önemli ondan bahsedelim. Sağlık, rally açtığınızda kıta sayısı çok yüksek olduğu için o yüksek kıta sayısının sağlığını %0.5 gibi bir oranda bile arttırırsanız çok yüksek bir sağlık oranına sahip olduğu için o ürettiğiniz sağlık arttırma oranı da ona göre yüksek oluyor. O anlamda rally'de kullanacağınız için önemli bir özellik olacaktır. Yani tek kıtayla alana çıkacağınız zaman 0.5 sağlık olağanüstü bir stat olmasa bile rally'de çok ciddi etkiler yaratabiliyor. Savunmada keza yine rally'nizin sıvarlanabileceğinden dolayı belki buradan tercih etmeniz gerekebilir şeklinde söyleyelim. Ben şuraya verirdim diye düşünüyorum. Yetenek ağacıyla da ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın.
Eğer hala kanala abone değilseniz kanala abone olup bir beğeni bırakabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek de hoşça kalın.